Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik Yollar'da bugün Gagavuzya'nın özel Gagavuzya bölgesinin başkenti Komrat'tayız. Duyanlar vardır mutlaka, hiç duymayanlar varsa Gagavuzlar Türkçe konuşuyor ama Hristiyanlar Moldova'nın en güneyinde bu bölgede bayağı bir köye sahipler. Belki 30-40 adet köye sahipler ve şu an Gagavuzya özel bölgesinin başkenti Komrat'tayız. Ve Komrat'ta duydum ki sabahları böyle öğlene kadar bir pazar varmış. Hemen kalktım. O pazarı ziyaret edeceğim. İnsanları göreceğiz, muhabbet, sohbet edeceğiz. Gagavuzlar kimdir, nasıl Hristiyan olmuşlar, nasıl yaşarlar, nereden gelmişler, kimlere aitler, kimlerden kaçmışlar, kimlerle yaşıyorlar. Hepsini anlatıyor olacağım. Ama tabii ki diğer bölümlerde de dikkatimi çekiyor. Şöyle bir şey var. Biz vloggerız ve tarihçi değiliz. 10 dakikada size hemen tak diye hap bilgileri veremeyiz tabii ki. Bildiklerimiz, öğrendiklerimiz var. Burada tanışacağımız insanlar var. Onlara sorular soracağız. Tabii ki eksiklerimiz var. Şimdi şu konu çok ilginç. Türkiye'de biliyor gibisiniz çünkü çok fazla kişi Türkçe biliyor. Yani o yüzden konuşurken zorlanacağım. Ama bakacağız, artık bir şeyler yapacağız. Evet, pazarın ilk kısmına geldik. Şimdi şöyle bir şey var. En köşeden başlayalım. İnsanlar burada Gagavuzlar bugün birçok coğrafyada yaşıyor. Hepsini anlatacağız. Rumence, Rusça, Moldovanca konuşabiliyor. O yüzden her zaman etrafta duyacağınız ses Türkçe olmasa da aslında Türkçe biliyor olabilir. Evet, 7 yıllık gezginlik hayatımda hep dünyanın gittiğim ülkelerinde ve bölgelerindeki bulursam o Türklerin camilerini ziyaret etmiştim. İlk defa yine bu tarz coğrafyalarda bulduğum bir Türk grubunun kilisesini ziyaret edeceğim. Hayatımda ilk defa Hristiyan bir Türk grubunu ziyaret etmiş olacağım. Daha önce Budist ya da Şaman Türk gruplarını ziyaret etmiştim ama hiç Hristiyan Türklere denk gelmemiştim. İlk defa şu an Moldova'nın Komrat şehrinde yaşayan Gagavuz Türklerinde denk geldik. Sabah erken saatler ama hareketli. Buranın demek ki dağ taşı bol ki her yerde böyle bal falan var. Bu da bal mı, yağ mı? O da mı bal? Bu pakdil bal, bu neyse mide ilacı. Mide ilacı. Çok güzel. Sizin bu organik ballar bunlar, doğa. Organik. Yılk yaz. Bak görüyorsun. Aa, bu hepsi farklı bal yani. Da, evet farklı. Bu bilmem Türkçe söyler, bu çiçek şeyi. Bu çiçek Anladım. balı. Bu da salkım. Salkım bal Bu diyorsun. hem lezzetli hem faydalı. Peki bunlar beyaz olanlar ne Bunlar ablacığım? beyaz olanlar çiçek. Çiçek Bunlar, bağı. nesli değil. Böyle olur. Bu olmaz salkım. Bu da peynir mi ablacığım? Bu peynir. Keçi Siz mi peyniri. yapıyorsunuz? Hayvan peyniri, evet. Anladım. Koyun. Koyun peyniri. 160 вот такая цена. Gagavuzca zaten ben bazen sokaklarda sakin, sessiz yürüyorum konuşmadan. Siz de bu insanların hem fenotiplerini anlayın hem de aralarındaki konuşmalarını duyun. Anlayamadım ama burada Moldovca, Rumence değil de Rusça konuşuyor gibiler. Tabii ki Türkçe lehçeleri de bizden farklı ama yine de çoğunlukla anlayabilirsiniz. Sonra ben Türkiye Türkçesiyle konuşmaya başlayınca onlar da Türkiye Türkçesine dillerini çeviriyor. Evet, şimdi buradan kuru görebilirsiniz. Üstteki dolar fiyatı, alttaki de euro fiyatı. Yani neredeyse 1 euro 20 Moldova lehine yakın diyebiliriz. Şimdi Gagavuzlarla ilgili giriş notu verelim. Gagavuzlar kimdir? Ağırlıklı inanış. Net bir durum yok tarihleriyle ilgili. Ama ağırlıklı inanış Gagavuzların Oğuz boyundan Türkler olduğu düşünülüyor. Buradaki insanlar için şöyle söyleniyor. Zamanında Karadeniz'in kuzeyini aşarak Balkanları dolanarak buralara gelmiş. Zaman içerisinde tarih sahnesinde çeşitli baskı ve savaşlar sebebiyle de yer değişiklikleri olmuş. Ve şu an en çok yaşam alanları Gagavuzların günümüz Moldova'sının güneyinde, şu an içinde bulunduğumuz Komrat bölgesinde. Daha sonra Ukrayna'da var, Romanya'da da var, Bulgaristan'da da var. Tabii ki farklı söylemler de var. Bu insanların aslında Yunanlardan kopma, sonradan Türkçe öğrenmiş bir grup olduğu ya da
Bulgarlardan kopma sonradan Türkçe öğrenmiş bir grup olduğuna dair de iddialar var. Özellikle tırnak içinde söylüyorum bunu, iddialar diyorum. Kalaşıkla bulaşık. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz, güzeliz, gençsiniz. Maşallah. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, bu pazar saat 2'ye kadar açıkmış. En geç 2'den sonra bayağı boşalıyormuş. Biz o yüzden sabah erkenden geldik. Şimdi bir tezgah gördüm. Ürünlerin markalarına bakın. Hani reklam falan değil tabii ki. Gördüğünüz bütün neredeyse tezgah hepsi Türkiye'den. Kahveler, mahveler, içecekler, aşurelik buğday, ton balıkları, bayağı Türk ürünü varmış. Zeytinlerden var mı? Aynen, zeytinlerden de var. Tezgah Türk ürünü dolu. Yani gire o gideti oraya gir teori yapıyor. Şurayı gölgeye sen gelme. Abi çok renkli. Sizin isminiz neydi? Cadım mı? Evet. Cadınız ne? Dima. Dima. Maşallah çok renkli ve hareketlisin. Hiç 80 göstermiyorsun. Niçin gösterme? Genç gösteriyor. Genç. 40 yaşında duruyor. İsrail yaşadım. Güzel yaşamışsın. Hiç Türkiye'de oldun mu? Yok gitmedim. Gitmedin. Memnun oldum seni tanıdığıma. Kendini iyi tut. Sağ olasın. Görüşürüz. Abiler görüşürüz. Teşekkür ettim. Sağ ol. Sen de abi. Abu elimi acıttı. Abi elim acıdı vallahi ya. Bak yaşına bak ha. 80 yaşındayım diyor ama Allah beni vursa devirir. Ya ama çok güçlü biri ha. Evet. Bir şey soracağım. Siz Gagavuzlar kendi aranızda Rusça mı konuşursunuz yoksa? Yok şimdi biz burada var ya Bulgar, burada var Ukraynalı, burada var mesela her dilde var ya hani anlaşmak için Rusça konuşuyor. Ha, Herkesi ortak böyle nokta Rusça oldu. diline, ha. Ha, burada yani şey var. Gagavuz olmayan insanlar da olduğu için tabii, siz tabii. ortak dil olarak Bu peki ortak dil olarak diyelim ki akşam evde Gagavuzlar otururken evde Gagavuzca konuşuyoruz. ha, anladım abi. Toplamda kaç tane köy var Gagavuzca'da, Gagavuz köyü? Gagavuz köyü mü? Ya, 20'den fazla olduğunu biliyorum. Var. Şimdi ben bugün gideceğim 2-3 tane. Onlar da hepsi şey yani Türk dilinde mesela bak 5 alma biz deyiz 5 alma. 5 elma. Ondan sonra çok maydan. Çok meydana gideceğim ben. Ben şimdi Kongaz'a da gideceğim. Ha Kongas. Müze varmış orada. Kongas müzesi, Kongas müzesi de var. Ondan sonra o şey o dünyada mesela Avrupa'da en büyük Köy, Kongas. Kongas. İsminiz neydi abi? Benim Tole. Tole. Memnun oldum abi. Çok teşekkür ederim. Sorularıma cevap verdin. Yani şeyde anlayınca Türkiye'de Anatolia deyince daha güzel anlıyorlar. Anatolia güzel isim. İşte. Peki siz tam Gagavuzca konuştuğunuz zaman bir Türk sizi anlayabilir mi? Anlar. Anlıyor tabii. Biz mesela İstinye'deydik önceden o adamlar şey etmişti sonra da Beylerbeyi'nde. Yani onlar bizi anlardılar. İstanbul'daki. İstanbul. Ha, tamam. Onlar anlardılar bizi. Dedik hatta diyor da biz size anlıyoruz ama Türkmenli vardı, Türkmenistanlılar anlayamıyor sonra hızlı böyle konuşuyor. Evet. Ama biz normalde eski Türkçesini konuşuyoruz. Yani şimdi ben sizinle Türkçe çalışıyorum konuşmaya. Hani Farkındayım, evet. Ama normalde biz Gagavuzca, siz diyorsunuz gidiyoruz, biz gideriz. Geliyoruz. Sadece bu kadar mı? Normalde biraz da Gagavuzca devam edebilir misin konuşmaya abi? Normal kendi dilinde. Biz böyle biz demeyiz konuşuyoruz, la ederiz. Evet. La ederiz. Hani gideriz. Yok böyle uzaltmıyoruz böyle hani şey. O şimdi diyorlar yeni Türkçesi yani İstanbul'da böyle geliyoruz. Yok öyle bir şey değil. Anladım. Biz gideriz. Geliriz. Trakya şivesiyle konuşuyorsunuz ama arada anladığım kadarıyla Rusça, Bulgarca ve Ukraynaca kelimeler var dilinizde, Gagavuz dilinde. Kalmış çünkü burada her türlü yaşamış. Mesela bak şimdi o Osmanlı zamanında yaşamış Türkler biz Türkçesini o aynı şeydi. Sonra Ruslarla yaşadık. Sonra o Tatarlar yaşamış. Ondan sonra Romanya onlar yaşayınca yani ister istemez babalar zaten Romanca Evet. Rahatsız olmasanız son bir soru daha soracağım abi. Gagavuzlar şey diyor mu? Biz Türküz mü diyor yoksa hayır biz Gagavuzuz mu diyor? Yani Gagavuzuz normalde ama onlar da diyorlar Türk'ten kalma, Türklerden kalma yani eski Osmanlı zamanından kalma. Sorularımı yanlış anlamayın, ben kasıtlı bazı soruları sordum çünkü
bazı bölgelerdeki Gagavuzlarda hani şey diyorlar. Hayır biz Gagavuzuz. Hatta biraz önce ben bir ablayla konuştum. Burada çekim yapmak çok zor burada. Beni arkadaşlarım uyarmıştı. Çok insan tersliyor. Demin hatta Türk tekstil ürünlerini çekerken adamla bildiğiniz kavga ettim. Adam neredeyse bana affedersiniz dittir çekti yani öyle söyleyeyim. Yani gerek yok bu kadar kaba olmaya Gagavuz abiler, ablalar. Yani bilmiyorum ve hani bana denk gelmedi. Arkadaşlarım beni zaten uyarmıştı buraya gelen daha önceki arkadaşlarım. Yani insanlar bazılarının mizacı ters olabilir. Belki biz ters anlıyoruzdur. İyi insanlar, tatlı insanlar daha fazla tabii ki. Bazı bölgelerde Gagavuzlar biz Gagavuzuz, Türk değiliz diyor. Öyle durumlar var. O yüzden sormak istedim sadece o abiye. Bir de bazı noktalarda da dediğim gibi Bulgarya'da Yunan kökenli olup da daha sonrasında Osmanlı baskılarıyla Türkçe öğrendiğini iddia eden de bazı kaynaklar var. Tabii ki bu kaynaklar geçerliliğini ne kadar koruyor emin değilim ama Türklüklerle Gagavuzların da tam böyle kökeni net belli değil zaten. 3-4 tane de teori var bununla ilgili. Bitti pazar. Bir tur daha yaparız belki ama bilmiyorum biraz da şey yaptım yani soğudum. Terslendim çünkü birkaç kere. Ama Anadolu abi bak ne güzel konuştu ve aklımdaki sorunun tamamen cevabını verdi. Biz burada birçok milletten insan olduğumuz için ve hepimiz ortak olarak Rusça'da buluşabileceğimiz için Rusça konuşuyoruz dedi. Mükemmel. Evet şimdi Gagavuzca'da bir kebap yiyeceğiz. Ben bunu tek başıma bitiremem abi. Portakallı maden suyu. İkisi 70 lei. Yurt dışında normalde kolay kolay ben şavarma sevmem ama bunu sevdim. Abla güzel yapmış. Hangisi bu vefat dedi yani araba şey olsun, trafik kazası olduğu için yani burada bir trafik kaza oldu. Trafik. Yani burada o kişi öldü. Yani burada zaten kuşasını şey koyuyorlar. Böyle bir şey. Yol Şimdi- boyunda belki gördünüz ya yol boyunlarında Şimdi var. ben bunu sadece Gagavuz'da da değil, Ukrayna'da ya da diğer ülkelerde de görüyordum. Böyle tahmin ediyordum ama kimse söylememişti. Şimdi anladım. Orada bir Oldu bir şey, bundan üstte varsa bir öldü, oradan kaza bir şey. oldu. Evet bir şey olduğu zaman böyle şey kurtalan koyuyorlar her zaman. Bu köyde hiç Müslüman yok Gagavuzlar arasında. Yok. 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 Şimdi bu ev eskiden kalma. Şimdi burası sıvanmış ama normalde arka tarafı yani üstü tahta, içi samandan. Çamur da suvalı. Tam bizim evlerde Kireç öyle. gibi böyle Benim, kireçler böyle. benim hala köyümdeki ev öyle. Hep öyle. Aynısı. Üstü tahta, altı samanla sıvanmış. Şimdi bu evde artık kimse yok. Yok. Yok, Yok. yok, Yok. Vefat ettiler. Evet. Bu evdekiler de Rusya'ya göç etti. Rusya'ya gittiler. Peki siz bu samanları koyduğunuz yere ne diyorsunuz? Buna biz belli geçti traktör. Tamam. Geçti. Ondan düştü. Ondan düştü. Tamam. Hani bunu bir yere koyuyorsunuz ya samanlık diyoruz biz. Samanlık. Size mi bizde. samanlık? Samanlık. Evet, evet, Biz onları alıp hazırlarız hayvanlara yani kışın. Tamam. Hazırlık yapıyoruz. Yarma, yem böyle karıştırıp otla biraz da suluyla onları da doyuruyorlar hayvanları. Bu da eskiden bir evcezimiz kalmış ama burada da kimse yaşamıyor. Bak bu ev ne kadar güzelmiş. Yani birkaç ay önceden vefat etti. Allah rahmet eylesin. İşte onun var yılı da 1960. Mışta yapmışlar. Uf çok. Babamla yaşıt. 64 yaşında vefat etti. Evinde kapı numarası da 64. 64. Bu köyün şimdi eski adı neydi? Eski adı Karlık. Karlık. Çok kar yağdığı için. Çok kar yağdı. Ama artık kar yağmadığı için Çok meydan. çok meydan oldu. Çok meydan demenizin sebebi de büyük bir köy olduğu için mi? Büyük. Onun çok meraları var. Toprakları var Buğday, yani çok. arpa ekiyorlar. Semiçka. Semiçka demek. Ay çekiyor. Ay şey çekiyor. Ama Korgaz buradan daha büyük. Kongres. Evet, Tabii. Peki bu köyde geçim nedir? Yani Buğday var. buğday var. Var. Arpa var. Böyle bağ. Papşoy. Üzüm. Papşoy iki. Mısır. Mısır var. Ha, bundan mısır. Üzüm var. Üzüm. Meyve sebze, buğday, arpa. Ceviz var. Şu an bu köyde 2500 kişi yaşıyor. Anladığım kadarıyla Gagavuzya'nın en büyük köylerinden biri. Yani birkaç sene önceden 10 sene, 12 sene 5000 önce kişi var. vardı evet. 4-5. Şu an Gagavuzya maalesef nüfusu artan değil azalan bir yer. Yani çocuklar bak üniversite bitirince zaman herkesi böyle Rusya,
Türkiye. Herkes İhtiyar kalıyor. insanlar konuşuyorlar sadece Gagavuz dilinde. Ama gençler artık başlıyorlar daha çok Rusça, Latince. Şimdi çünkü okulda da her şey Roman dilinde, Moldovanca biz önceden derdim Moldovanca, şimdi Romanca değişti. Romanca oldu. Şu an Yapraklar her şey Romanca. Önceden Rusça, şimdi de Romanca. Şu an Gagavuzca burada seçmeli ders. Yani çocuklar okulda matematiği, fen bilgisini, coğrafyayı, tarihi Gagavuzca görmüyor. Evet. Rusça görüyor. Rusça. Ama Yani bizim dilimiz sadece kaldı yabancı dili gibi. biz kendimiz isteriz bizim dilimizi bilmeye de laf etme. Ama önce ileri doğru yok nerede Gagavuzca üniversitede. Evet, O bize lazım olmuyor. anladım. Haklısınız. Zaten yurt dışına herkes gidiyor. Biz Çocuklar yurt dışına. isteriz. Bizim genel öğretmek müdürlüğü bütün kuvvetini koyuyor. Gagavuz dili unutulmasın, ilerlesin, laf etsin uşaklar. Güzel de geçer. Türlü şiirler, türlü yeni türküler var, kağıtları veriyorlar. Her şeyini yapıyorlar gene unutulmasın Gagavuz dili. Yaban yurda. Yaban mı? Yaban yurda. Buradan kaçmıyorlar bizden. Ona diki nasıl demek neyse yaban yurda. Buna dili ama böyle yaban diyorlar hani başka çocuklar. Kimsenin değil bu yani. Sessiz yurdek. Yok yok onlar sahipleri var Ha, sahibi var. var. Sessiz yurdekler. Onun çok seviyorum. Sakin. Onların yanısı böyle diyet yanısı. Dilik, Yağlı diyet. Diyet güzelmiş yanısı, yani, güzel diyetleri. yanısı. Her ne kadar Rusça ya da Moldovaca öğreniyor, yani Rumence öğreniyor olsa da anladığımız kadarıyla Gagavuz kültürünü ve tarihini yaşatmaya çalışıyor. Evet. Türlü oyunlar, türküler, tradisiyaları, adetlerimizi tutuyoruz. Bizim var yurtlarımız, Gagavuz yurtlarımız, önce Hederles. Hıdrellez var mı sizde? Hederles var. Hederles ayın 6'sında. Mayıs'ın. Mayıs'ın 6'sında bakılıyor. O günü kimin ismi Georgi, o günü kurban istedi ki bir kuzu komşular yapıyor, bulgur yapıyor, pilav iliştiriyor komşularına, bir kolaç ekmek mutlaka koyuyor, biraz tatlılık koyuyor Siz içine. Paskalya kutluyor musunuz? Paskalya'da yeni yıl, Kasım yurtu açan Paskalya hayvanları 3 gündür bizde ama biz sadece 2 gün Kutluyorsunuz. diyoruz. 3. günü işe gidiyoruz artık. Ha, yumurta süslüyor musunuz? Evet. Çeşit çeşit renkler yapıyoruz. O Paskalya yapıyoruz. Ekmek Paskalya ekmeği yapıyoruz. Güzel. Peki sizin Gagavuzlar ne düşünüyor? Siz acaba eskiden Müslümandınız, sonradan Hristiyan mı oldunuz? Yoksa hiç Müslüman olmadınız, hep ilk Hristiyan mı oldunuz? Önceden söylüyorlar hani açan böyle toprakları böyle pay edememişler de savaş hep biri olurdu. Kim kimi kazanacak mı neyse demek daha doğru. O zaman Müslümanmışlar. Savaşı kaybettiğiniz için Hristiyan olmuşsunuz. Evet, çoğu buradan gitmiş. Kim de kalmış burada kalmış Rusların arasında da böyle hani ona azlık kalmışlar. Onlar da kabul etmişler Hristiyanlığı da Hristiyan kalmışlar. Anladım. Burada ben yaşıyorum. Bu benim evim. Ha. Benim evim ama Yani kardeşi de benim kocam inşaatçı, dekoratör olduğu için kocam bunları yaptı. Ha, güzel yapmış. Bizim şimdi başlıyor. Bizim restorasyon başlıyor. Kitli de biz oradan gibi taraftan Tamam. gideceğiz. Böyle kuşlarımız bizim. Siz burada tavuk ve horoza kuş diyorsunuz. Kuş. Siz ceviz mi diyorsunuz? Evet. Gagavuzca. Ceviz. Buna kartofi, patates. Kartofi, aynen. Patates. Kartol ya da. Buna biber. Biber aynı biber. Tamam. Siz bana hep şeyini söyleseniz olur değil mi? Gagavuzcasını. Gagavuşa. Evet. Bu şimdi kartol. Rusçadan geçme. Kartofi. Bu Buna sarımsak. Ama ben bir adım tohum için. tohuma sarımsak. verdiniz. Biz de yapıyoruz. Bunlardan sonra ne olacak? Sonra seneye Nisan ayında Ekeceğiz. ekeceğiniz. Bunlar kabak. Ama biz kabaçki diyoruz. Rus dilinde. Kabakçerus. Kabaçki. Kabaçki. Rus dilinde daha çok. Çünkü Gagavuzca bilmiyoruz ki. Şimdi Bu pancar ne diyorsunuz pancar? Pancar. Bizdir çükündür. Çüköndör. kırmızı çıkındır. Var beyaz Aa. çükündür kırmızı var. Derler. Aa, Sizin köyünüzde patates ekiyorsunuz. evet. Var. Aynı tam bu şekil.
Kayısı. Peki buna vişneye ne diyorsunuz? Kireç. Kirez mi? Kireç. Bu kireç. Biz ona kiraz diyoruz. Ha, çereş diyoruz biz. Siz çereş ne diyorsunuz? Biz buna vişne diyoruz. Şimdi ben bunun ne olduğunu biliyorum. Buna gagavuzca ne diyorsunuz? Fındık. Fındık. Fındık biliyorum çünkü ben fındıkçıyım. Ha öyle mi? Bu bir de aşlı fındık yani. Aşlı. O dağlardaki gibi değil. Buna isim olarak nasıl sesleniyorsunuz gagavuzlar? Armut. Siz de armut diyorsunuz. Evet. Biz de buna armut diyoruz ama bu an geç oluyor ya. O yüzden bazen buna kış armutu diyoruz. Rusya söylüyoruz. Güz armutu da olur doğru. Çünkü geç oluyor. Böyle sulu oluyor. Evet. Lezzetli. Siz ayva mı diyorsunuz? Evet. Gagavuzda da ayva. Ruslar da Bu sabah çıkardım biraz sarımsak al içinden onları. Ben sonra bağlayayım böyle biraz kurusunlar. Tam benim köy hayatım. Orada sera da var. Siyaraya da gireceğiz sarımsak. Kendi yemeğinizi, kendi içeceğinizi kendiniz hazırlıyorsunuz. Siz buraya toprak eklediniz mi? Yok burası vardı. Bu cevizler bu kadar alçak mı yani? Yerde şu an. O suyu açan eskiden lazım ki o aşankı dalları kestirtme. Ama onlar pek böyle inceydiler. Biz korktuk acıtmalım ağacı da bıraktık dalları. Ve kahveleşsin. Yani bir gülçülensin de ondan Anladım. sonra Sonra biz onlar biraz böyle kaldırırız. Kaldırırız ağacı. Da buraya dayak koyarız. Pardon. Dayak mı diyorsunuz ona? Dayak. Biz de dayak deriz. Biz dayak yemek. Aynen. Yani burada sıfır hepsi ceviz ağacı. Burada yatı bir tavcak, burada orada yumurtlayı, burada diye orada yumurtlan. Bu da korkuyor. Peki şimdi bu tavuk burada yatıyor ya. Siz burada yatan tavuğa ne diyorsunuz? Kuluçka. Kuluçka da diyorsunuz. Kuluçka. Bu gagavuzca mı? Kuluçka. Biz de kuluçka diyoruz ya da Bakalım şimdi yumurta var mı? gurka yatmıştır. Muhtemelen 5'ten 6'dan. Yalandan. Şurada yumurta. Yalandan yatıyormuş. Burada Yani bak. sepetin tun almaya. Bak o yatıyor. Burada Bakın aralarda da sualıymış. evet burada da Tavan da sualı. bu biliyor benim Çamurla yaşıtlarım bile saman. çamurla samanı sıvıyorlar. Toprak. Ama Mehmet Bey şimdi burası samanlı. Ama tebu su var. Mayızlı. Mayıs. Beygir mayızı. Mikro otuyor ya. Böyle sonra dışarı gidince zaman Yeşek mayızı. Önceden kurudup babularımız bizim dedelerimiz onları toplarmışlar. Kuruduyla o mayızları da böyle uvıyla da falıyla onları. Da sonra o mayızı katıyla plava samanı var. Saman var uzun iri saman. Ama var kıyılmış ufak. Tamam. Pilava diye. O mayızı, kurudulmuş mayızı hem de ufak samanı karıştırıyorlar. Da oluyor bir suva. Ama o suva oluyor böyle yumuşak oluyor. Bu oluyor sert. Yumuşağı oraya mı Ama koydular? yumuşak de duvarlar buna Duvarın mayızlı. sıvası. Suvası mayızlı. Da son Tamam. kireçliler. Oo maşallah yanıyor içerisi. Yanıyor ortalık. Sen mi yaptın abla serayı? Ben ona bu sabah ısladım. Suladım. Biz ısladık diyoruz. Isladık da olur. Bir hamur mu? Normal. Yok, normal. Pankek gibi duruyor da o yüzden dedim. Hamurunu ben nasıl yapıyorum hamur? Böyle bizde Rusya dili kefir. Kefirle. Kefir. Türkiye'de de kefir. Kefir mi? Evet. Hamurunu tek kefir, un, Bazı insanlar su koyuyorlar, bazı kefir koyuyorlar. ama ben Kefirle kefirle daha lezzetli oluyor. Kefirle Lezzetli daha oluyor. Rengi o yüzden güzel oldu demek ki. Bu ülkenin zeytini mi? Türkiye. Türkiye. Tamam. Çünkü tipinden belli bizim Çok maydanım. Yok çok madenden. çok her yer zeytin ağacı abi sizin köyde gördüm. Bizim köyü bile söyledin mi? Kız kardeşim hani önceden aldığı karlı. Söyle. Şimdi yağacak kar kalmayınca çok meydan olmuş. Evet, yağacak kar kalmayınca çok öyle. Eskiden buraya böyle insan boyunda karlar yağmış. Şimdi tabi İyi boyunca kar var. Eskiden. Yani en az 2,5 metre. Evet. 2,5 ne 2,5 mi? Vardı 3'te. Vay anam. şimdi sadece böyle 10 santim kapatıyor. Ama 50 yıl Yeri geri. yıkar hemen yeri. Senin isim neydi abi? İvan.
İvan. Sizin burada isimler genelde Romanca galiba değil mi? Dil romancı. Rusça. Ha, Rusça. Rusça. Böyle karışık sanki. Sizin isim Anna. Anna. Sizinkini unuttum çok kusura. Dominika. Dominika. Sizin neydi? Marianna. Marianna. Abi bizden çıktı. Hatta benim hemşehrim çıktı. Ne abi sen? Murat. Sen Boyabat'ın ne hangi köyünden abi? Doğucalıyım ben. Bu arada sen burada ne yaptığını sorsam abi. Yani Güzel yere yerleşmişsin bu arada söyleyeyim. detaylı açıklama yapabilirim. Sen nasıl istiyorsan abi. Evet. Şu an ilginç bir durum yani. Bir anda dünyanın yani öbür ucu demeyeyim de yine Türkiye uzak. Bir yerde bir abi yerleşmiş Türk. Evet. Burada şimdi 30 sene önce ben Moldova neresi bilmezdim. Yani haritada Moldova diye bir ülke de bilmezdim. Şimdi olduk Moldova'da. İşte yıllar önce tabii eşimle tanıştık. Evlilik yaptık. Sonra Türkiye'de işte iş güç derken artık emeklilik günleri başladı bizde. Emekli olduktan sonra dedik artık dinlenelim. İşte Türkiye bizi sıkıyor, boğuyor. Artık trafiğidir, stresidir, sıkıntısıdır. Bu şeylerden dolayı ne yaptık? Biz daha sakin, daha yaşanabilecek, uygun, düzgün bir yer düşünürken ne yapalım? Hadi Moldova'ya gidelim, yerleşelim derken biz tası tarağı toplayıp geldik Moldova'ya. Gagavuz'da tam böyle gerçek Gagavuzca konuşurken sen ne kadar anlıyorsun? %99'unu anlıyorum. Yani Şu an değil de ilk geldiğinde. şimdi Gagavuzcanın içerisinde de bazı serpeştiriyorlar kelimeleri. İşte Gagavuzca konuşurken bir bakmışın arada bir Rusça kelime de katıyorlar. Arada bir Moldovca kelime de katıyorlar. Ama %99'unu anlıyorum tabii. Şive olarak değişiklik. Türkçe tam olarak aynı fakat şiveleri değişik. Eski Türkçe yani bizim annemlerimizin, anneanne babaannelerimizin eski Türkçe'de konuştuklarının aynısı burada. Şimdi buranın Gagavuzları beni anlayamıyorlar normal konuşurken. Diyorlar Gagavuz sanıyorlar beni. Belli bir muhabbetten sonra sen Türk müsün falan diye böyle Здравствуйте. Здравствуйте. Бог на помощь. Здравствуйте. Buyurun. Спасибо. Merhaba. Просто Nasılsınız? Pekisler, yeni punca hepsi şey. Bugün misafirimiz var. Ну все хорошо. Yok şu oturun. Ne, beni adam bekler maşa da orada sıcak. Oturunuz. Ne, спасибо Bir большое. stakan kampot soğuk. Abla Türkçe konuşuyor, abi Rusça konuşuyor. Yarı Gagavuz yarı Rusça konuşuyor farkındaysan. Evet. Yarı Gagavuz yarı Rusça katıştırdı lafları. Oldu böyle demek asimilasyon mu neyse değil yani karıştı böyle Anladım. dillerimiz. Bak karşıda tepelik alan. Şu tamam. Ağaçlık alanın dibindeki evler güzel. Burada güzel ama. Senin ev nerede abi? Benim ev burası abi gel. İstiyorsan benim ev gel benim de misafirim ol. Senin de ev yurt büyükmüş abi ya. Oo. Burada herkes bahçeci demek ki. Evet. Zamanda. Küçük ya da büyük olduğu önemli değil. Evet. Yabancı biriyle evlenmek başka bir cesaret. Sonra gidip onun ülkesine yerleşmek başka bir cesaret. Burada çevre edilmek. Bir de çevre edilip üstüne de bir de gidip dükkan açmak. Evet. Abi helal olsun. Buraya dükkan açmış. Köy burası aslında ama tabii ki 2000-2500'lük bir köy. Tabii büyük bir köy. 55 yaşındaki adamın 10 yaşında da torunu var. Kaç yaşındasın? 9. Ondan büyük torun kaç yaşında? Ondan büyükleri de var. Abi 55 yaşında sen ne yaptın? 14 yaşında mı evlendin abi? Dima nasılsın? İyiyim. Baban ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Türkiye'de oldun mu Sinop'ta? Oldum. Sinop güzel mi? Sinop'a gitmedi. İstanbul'da kaldı o. İstanbul'da. İstanbul nasıl? İşte. İsle güzel diyor. İsle. Ha. Süpersin. Seni tanıdığıma memnun oldum. Ben de memnun oldum da. Ben de memnun oldum sizi tanıdığıma. Sıcak ya. Hemen geldi hoş geldin dedi. Sağ ol. Aslan parçası. Anadolu adı ne? Yıldışık. 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 Ne? Zaten Gagavuz ya. Anlamı ne? Ha? Yıldız. Ha. Gökte yıldız. Yıldız var. Küçücük Yıldız Anaokulu gibi yani. Evet. Siz burada öğretmensiniz. Evet ben burada öğretmenim. Siz Gagavuzca öğretiyorsunuz. Gagavuzca öğretiyoruz. Yani burada Gagavuz dilini ve kültürünü yaşatıyorsunuz. Evet. Burada bizim okulumuz. Burada da okul. Burada da ilkokul var. Burada okul. Evet. Yani ilkokul, Hepsi bir yerde. okul. Hepsi bir yerde. Anladım. Açen biz sabunla geliyoruz uşak başlasına. Nasıl selam veriyoruz? Nasıl söylüyoruz? Sabah hayırlı olsun. Sabah hayır olsun. Açen gidiyoruz eve. Ne söylüyoruz?
Akşam. Akşam hayırlı olsun. Akşam hayır olsun. Akşam otururuz yemeğe ne söyleriz? Bereketli olsun, bereketli olsun. Ne yaparız biz uşak başçasında Lenka ya sana? Ne yaparız uşak başçasında biz? Öğreniriz. Öğreniriz mi? Uyarız mı? Söyle, uyarız. Uyarız. Sen şu nereye gidiyorsun, magazine mi? Nasıl alacaksın magazinden? Marujno yolla alsın. Ha? Mesela dondurma. Dondurma. Seviyorsun dondurma? Seviyorsun. Hadi git daha. Siz biraz önce bir kısım haricinde %90 Gagavuzca konuştunuz. Günlük Gagavuzca ama tabii ki içinde Rusça ve Rumence kelimeler de vardı ister istemez. Bilmediği için, kız anlamadığı için çok iyi. O yüzden biraz Rusça gerekiyor. Ama biraz önce gördüğümüz Gagavuzların günlük hayatta kullandığı konuşma biçimiydi. Evet. En yaygın Gagavuzca bu diyebiliriz. Çünkü siz benimle konuşurken özellikle ben anlayayım diye araya çok Türkçe katıyorsunuz. Yani Evet, Türkiye evet. Türkçesi. Çünkü biliyoruz ya. Evet ama biraz önce siz kızla konuşurken neredeyse %100. günlük Gagavuzca konuştunuz. Hadi kalacak mı? Sağ olun. Çok memnun oldum. Bay bay. Merhaba. Evet, biraz hızlandırılmış gezi yapmak zorundayım. Komrat'a geri döndüm şu an köyden. Köyde de hızlı gezdim. Komrat'ta da hızlı gezeceğim. Komrat Müzesi var Gagavuzların. Vallahi aslında şu an kapanmak üzereydi. Gittik abiyle şu kenardan. Birilerinden izin aldık. Şu an müze kapanmayacak. Bir 10-15 dakika bizi idare edecekler. Gezeceğiz. Ondan sonra biraz daha gezip size bugünü toparlayacağım ben. Evet, şimdiki Gagavuz Türklerinin, yani bu coğrafyada yaşayan Türklerin yaklaşık son 200 yıldır kullandıkları kılık, kıyafet, eşya, malzemeleri görüyoruz. Normalde burası aslında Gagavuz Müzesi ama şu an yanımda bir abimiz var. O galiba Gagavuz değil. Tam beni anlamıyor. Eğer ki vakitli gelseydim bizi burada bir tane rehber bir arkadaş gezdirecekti Gagavuz. Ne diyor? Gagavuzyanın saygılı kültüre zahmetçisi. Müzeyin açılmasının historiasından. Müze tarihinin başlangıcından, açılış tarihinden. Bilim ve kültür çalışmaları galiba hem burada ve manasında. Yortular, yani buradaki bayramlar, toplantılar gibi şeylerin tablosu vardı. Tuna'dan gelenlerin Bucak'ta yerleşmesi. Gagavuzlar Türk dili bir millet angısı yapındı. Şöyle göstereyim de. Adam bizi bekliyor. O yüzden hızlı siz de görün. Evet, aynı Anadolu'da da görebileceğiniz bir müze. Burası şu an yünü ip haline getirme, ondan sonra işleme, renklendirme aşamalarında kullandıkları alet edevatların olduğu bir yer. Tırmık var. O tırmığı nasıl kullanıyordunuz? Elek var, kaplar. Bu hava makinesi, sıcak havada basıyor olabilir. Yani körük bu. Evet, koleksiyon gibi bir şey yapıyorum ben kendi çapımda, biliyorsunuz, ve koleksiyonumda en çok olmasını istediğim parçalardan birisi bu. Patoz makinesi gibi bir şey diyebiliriz. Bunun üstüne işte ağırlık koyuyorsun. Belki de bu taşı koyuyorlar ama bu taş başka bir şeydir. Ağırlık koyuyorlar ya da koymuyorlar. Kendileri dikiyorlar. Atla bunu çekiyorlar. Atla, öküzle şuraya geçirip çekiyorlar. Buğdayı, arpayı, otu bununla kesiyorlar, biçiyorlar. Renkli ipliklerden el işlemeleri. Benim bu çok dikkatimi çekti. Çünkü bu etamin dediğimiz bir şey değil mi bu? Ben bunu başka hiçbir yerde görmedim. Yani ülkemizde görüyordum. Bir de ilk defa burada gördüm. Bu da abi bak dedi ama ne dedi anlamadım. Folklor şeylerini tabii ki gözlemleyemedik. Bakın burada Türk bayrağı var. Burada bir geçit var. Şurada bir şey yazıyor ama anlayamadım ne olduğunu. Bu insanlarla ilgili yazılmış kitaplar, resimler, fotoğraflar var. Gökoğuzlar, yani Gagavuzlar.
Süleyman Demirel mi diyecektim? Ta kendisi. Evet. Belki de Gagavuzları Türkiye gündemine en çok sokan adam. Kendisi de burada çok biliniyor ve seviliyor. Süleyman Demirel. Atatürk de aynı şekilde burada her yerde Atatürk posteri, resmi, Türk tarihini diri tutmaya çalıştığı için onun burada çok tesiri var. Ve heykeli falan da var. Hatta videonun sonunu orada yapalım. Demirel. Burada Süleyman Demirel. Evet, coğrafyanın habitatına da bakalım. Ördek, baykuş, geyik, yaban domuzu, işte dağ kedisi, bilmem bir şeyler, kartallar, akbabalar, sincaplar, rakunlar, kargalar, çakallar, güvercinler, saksağanlar, rakunlar, kırlangıçlar, bir sürü hayvan varmış. Evet, bu kısımda böyleydi. Arkada da bir yer var. Dayı da maşallah kapanıyor ama yine de her yeri açtı. Evet. I am Turkey. Турецкий. I am Турецкий. Одежда Нукера. Рядовой чин Osmanlı İmperya. Osmanlı İmperiyası. Tamam. O Komagene eski krallık Anadolu'muzdaki, Adıyaman Nemrut'taki o kafalar. Evet, bugün Moldova'da Gagavuzya'daydık ve burada Mustafa Kemal Atatürk'ün bir heykeli var. Size Gagavuzya'daki Türklerin köy yaşantısını ve biraz da onlarla olan sohbetimi anlatmaya çalıştım. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz de yorum yaparsanız da buradaki insanlardan daha fazla insan haberi olur. Hem de benim de etkileşim artar. Daha çok yere gitme fırsatım olur. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.